Herkese merhaba, ben Enes. Bu videoda sizlere Dumbledore'un ordusu hakkında gözden kaçan 10 detaydan bahsedeceğim. Dumbledore'un ordusu Harry Potter ve Zümrüt Anka Yoldaşlığı'nın hem kitap hem de film versiyonlarında önemli yer edindi. Filmler, kitaplardaki önemli anların çoğunu gösterse de elbette ki tüm detayları gösterecek zaman yoktu. Bu nedenle Dumbledore'un ordusu hakkında filmde yer almayan birçok küçük an ve ilginç şey var. 10. Hermione gerçek akıl hocasıydı. Herkese büyüleri öğrettiği için Harry Potter Dumbledore'un ordusunun lideri olabilirdi. Ama bu başından beri Hermione'nin fikriydi. Kitaplarda Hermione'nin öğrencilerin kendilerini savunmayı öğrenmeleri için bir yol bulmaları gerektiğini düşündüğü, Harry'nin de ilk başta dahil olma konusunda isteksiz olduğu açıkça belirtildi. Ancak Umbridge'e Hogwarts'ta yetki verildiğinde Harry ikna oldu. Bununla birlikte organizasyonun tüm planlaması ve çalışması yine de Hermione'ye aitti. 9. Üyelerin çoğu ilk başta sadece Cedric Diggory hakkında daha fazla bilgi edinmek için gelmişti. Dumbledore'un ordusu domuz kafasında ilk kez toplandığında Harry'nin beklediğinden daha fazla insan gelmişti. Öğrenciler Hufflepuff, Ravenclaw ve Gryffindor'dandı. Ancak Zacharias Smith gibi birkaç öğrenci ilk başta sadece Cedric Diggory'e ne olduğu ve geçen okul yılının sonunda nasıl öldüğü hakkında ayrıntıları öğrenmek için geldi. Elbette bu sorgulama aşaması sona erdi ve örgüt asıl amacı doğrultusunda hareket etti. 8. Hermione, Dumbledore'un ordusu üyeleri ile iletişim kurmak için sahte galeonlar üretti. Dumbledore'un ordusu Umbridge'den saklanmak zorunda olan gizli bir grup olduğundan yakalanmadan toplantılar planlamanın bir yolunu bulmaları gerekiyordu. Hermione sahte galeonlar oluşturma fikrini ortaya attı ve onları protein tılsımı ile büyüledi. Harry'nin bir sonraki toplantının tarihi ve saati için madeni para üzerindeki sayıları ayarlamasına izin verecek ve Harry'deki para ile bağlantılı diğer tüm madeni paraların sayıları bunu yansıtacak şekilde değişecekti. Bu, Hermione'nin Dumbledore'un ordusunun başarılı bir şekilde ilerlemesini sağladığı birçok yoldan sadece biri. 7. Galeon fikri karanlık işaretten çıktı. Sahte galeonları büyüleme fikri mükemmeldi ama Hermione bunu birdenbire ortaya çıkarmadı. Bu fikri nereden bulduğu sorulduğunda Hermione, Harry ve Ron'a ölüm yiyenlerin karanlık işaretlerinden ilham aldığını söyledi. Bununla birlikte sayıları değişen sahte bir para fiziksel acıya neden olan bir dövmeden çok farklıydı. Bu yüzden fikri ölüm yiyenlerden almış olsa da onun versiyonu çok daha insancıldı. 6. Grubun ismini Ginny Weasley önerdi. Grubu kurarken Dumbledore'un ordusu ismine hemen orada karar verilmedi. Grup üyeleri isim seçimini tartıştı ve Cho Chang Savunma Birliği adını önerdi. Ginny daha sonra DO kısaltması ile Dumbledore'un ordusu ismini önerdi. Onun fikri bakanlığın Dumbledore'un kendi ordusunu oluşturmasından korkması gerçeğine dayanıyordu. Bu yüzden Dumbledore'un bu öğrenci organizasyonuyla hiçbir zaman bir ilişkisi olmamasına rağmen Ginny bunun akıllıca bir kelime oyunu olduğunu düşündü. 5. Azkaban'daki toplu kaçış Dumbledore'un ordusunu daha da heveslendirdi. Harry, Ron ve Hermione okul yılı ilerledikçe Dumbledore'un ordusu toplantılarını düzenli olarak yönettiler. 1996'da yeni dönemin başlamasından sonra Azkaban'da kitlesel bir kaçış oldu. Ünlü ölüm yiyen Bellatrix Lestrange de dahil olmak üzere birçok ölüm yiyen kaçtı. Bu durum öğrencilerin kendilerini savunmayı öğrenme konusunda daha da tutkulu hissetmelerine neden oldu. Özellikle Neville Longbottom, ailesine işkence eden ölüm yiyenler artık serbest olduğundan daha çok çalışmak için çabaladı. 4. Seamus Finnegan, Harry ile yaşadığı sorundan dolayı ekibe geç katıldı. Dumbledore'un ordusu üyelerinin çoğu Gryffindor binasından olsa da Gryffindorların tamamı Harry'nin 3 büyücü turnuvasının trajik sonu ve Voldemort'un dönüşü hakkındaki anlattıklarına inanmıyordu. Gryffindorların çoğu Harry'e inanırken Seamus Finnegan inanmadı. Seamus ve Harry bir noktada tartışmışlardı çünkü Seamus'un annesi gelecek postasının Harry hakkında söylediği yalanlara inanmıştı. Ancak sonunda Seamus, Harry'nin dırdırcı ile yaptığı röportajı okuduktan sonra ona inandı. Bunun ardından Seamus Harry'den özür diledi ve sonrasında arkadaşı Dean Thomas'ın yardımıyla Dumbledore'un ordusuna katıldı. 3. Öğrenciler büyüleri detaylıca öğrendi. Zümrüt Anka Yoldaşlığı'nın film versiyonunda Dumbledore'un ordusunun büyüler üzerinde çalıştığını görüyoruz ve kitapta yazılan büyülerin çoğuna yer veriliyor. Ancak filmler Harry'nin gruba öğrettiği her tılsım ve büyü hakkında belirli ayrıntılara giremiyor. Başlangıç olarak Harry herkese Expelliarmus'u öğretti. Ardından grup Impediamenta, Reducto ve sersemletme büyülerini öğrendi. Son olarak Harry gruba Protego ve Patronus büyülerini öğretti. Umbridge olanları öğrendiğinde grup çok çeşitli gelişmiş savunma büyüleri öğrenmişti. 2.
İhanet eden kişi Cho Chang değil, Marietta Edgecamp'tı. Zümrüt Yoldaşlığı'nın film versiyonunda grubun varlığını Umbridge'e ele veren Cho Chang'tir. Bunu film süresinden tasarruf etmek için yaptılar. Kitaplarda ise olaylar böyle olmuyor. Grubu Umbridge'e söyleyen Cho'nun arkadaşı Marietta Edgecamp'tır. Marietta'nın annesinin işi uçuş çağını izlemekti. Bu yüzden Marietta annesinin işinin tehlikede olmasından endişe ettikten sonra Umbridge'e olanları anlattı. Bunu yaptığında Hermione'nin tüm üyelerin imzaladığı parşömene yerleştirdiği büyü sayesinde Marietta'nın yüzünün her tarafında sivilceler içinde gizli kelimesi belirdi. 1. Kingsley Shacklebolt Marietta'ya hafıza büyüsü uyguluyor. Dumbledore'un ordusu Umbridge tarafından keşfedildikten sonra Dumbledore Harry ve diğerlerini kurtarmak için grubu kendisinin oluşturduğunu söyleyerek suçu üstlenir. Bakanlık görevlisi olarak orada olan Kingsley Shacklebolt, Dumbledore ile aynı hikayeyi anlatması için Marietta'ya bir hafıza büyüsü uygular. Kingsley'in kendisi bu olaylar yaşanırken filmde yer alıyor ancak bu detay atlanmış. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Varsa video fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.